Selamlar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü açılımımız aklımdaki soruyla alakalı olacak. Aklımdaki soruyla alakalı blokajlarım, çözülmelerim ve ilerlemelerimle ilgili olacak. Aklınızda 2 soru da tutabilirsiniz. Ona göre deste seçebilirsiniz. Yani birinci sorunuz için mesela bu desteği, ikinci sorunuz için bu desteği seçebilirsiniz. Seçim yapabilmeniz için size belirli bir süre veriyorum. Evet, seçiminizi yaptığınızı umut ediyorum. Yapamadıysanız da eğer videoyu durdurup yapabilirsiniz bu seçimi. Bunun dışında söylemek istediğim bir şey daha var. Yeni bir kanalım, büyümek istiyorum, genişlemek istiyorum ve bana attığınız yorumlar, beğenileriniz ve abonelikleriniz beni çok çok mutlu ediyor. Bunun devamını diliyorum. O yüzden videomu izledikten sonrasında beğenebilirseniz, tabii ki gerçekten içten bir şekilde beğendiyseniz, beğeninizi dile getirebilirseniz ve kanalıma abone olabilirseniz beni çok mutlu edersiniz ve beni motive ediyor bu durum. Daha fazla video atabilmem için, daha yaratıcı fikirler üretebilmem için de beni motive ediyor. Çünkü gerçekten devam ettirmek istiyorum bu işi. Ve gönülden bunu istiyorum. Ama bir birliktelikle yapmak istiyorum bunu. Yani kalpten kurduğum bağlarla gerçekleştirmek istiyorum. Bu şekilde. Şimdilik birinci desteğiyle başlayalım. Selamlar birinci deste. Bakalım. Sizin aklınızdaki soruyla alakalı olarak blokajlarınız, çözülmeleriniz ve ilerlemeniz nasıl gelişecek? Yani aslında çok çok güzel bir açılım geldi. Zaten bu normalde tarotta zaman yoktur. Ancak bu zamanı gösteren ender kartlardan da biridir. Yani okun yaydan çıkmış olduğunu gösterir. Gelmekte olanın geliyor olduğunu gösterir. Çok yakın bir zamanda çok güzel haberlerin size ulaşmak üzere olduğunu gösteren bir karttır. Zaten değnek enerjisi ateş enerjisidir ve ateş enerjisi çok hızlı bir enerjidir. Burada değnek ve tılsımlar baskın büyük arkanalarımız da var ki zaten büyücü kartı çok güçlü etkileri olan bir kart. Ancak burada hani aklınızdaki soruyla alakalı olarak şöyle söylemek istiyorum. Atmanız gereken adımları atmışsınız. Somutta yere çok sağlam basacak şekilde, toprağa çok sağlam basacak şekilde o adımları atmışsınız. Sağlam bağlantılarınız da olabilir aklınızdaki soruyla alakalı, gerçekleştirmek istediğiniz meseleyle alakalı olarak. Hatta hani bir tamamlanma da var burada. Ancak şöyle bir durum var. Burada içinizde bir yaralı bir çocuk olduğundan bahsediyor. Kendi kendinizi sabote mi ediyorsunuz acaba? Hani burada bir sezgi yolunun tıkanması mevzu bahis. Bazı şeyleri kafanızda acaba zorlaştırıyor musunuz? Çünkü bir tamamlanma var. Aslında çok güçlü ve yüksek bir potansiyele de sahipsiniz. Yaratım gücünüz çok yüksek burada. Özellikle burada. Hani siz hayal edersiniz, tasarlarsınız ve o inançla o inancın içinizdeki inancın yaratım potansiyeli çok yüksek. Yani enerji olarak etki alanınız çok kuvvetli. Çünkü mesela bunu kötüye de kullanabilirsiniz fark etmeden. Ama siz genellikle iyiye dönük taraftasınız. Sadece bir takım blokajlarınız var. Çünkü mesela bu öyle bir yaratma gücüdür ki olumsuz konuşursunuz, olumsuz düşünürsünüz, olumsuz bir inanç geliştirirseniz gerçekten onu hayatınızda çekebilirsiniz. Çünkü enerjiyi yayma ve harekete geçirme potansiyeli çok yüksek sizde. Pozitifi yayarsanız, pozitif şeyler düşünürseniz onu hayatınızda gerçekleştirebilme kapasiteniz de çok yüksek aynı zamanda. Çünkü hani böyle bir gücü iyi değerlendirmek gerekiyor. Çünkü başka yerlere de kayabilir. Kaymasın. Zaten hani bu soruyla alakalı olarak kaymaması için burayı açıklamak istiyorum özellikle size. Şimdi geçmişinizde, çocukluğunuzda
bir takım deneyimler yaşamış olabilirsiniz ailenizle ilgili olarak. Bir takım yaralar almış olabilirsiniz. Ya şimdi herkesin ailesinde mutlaka ki hani bir takım ya hiç kimsenin ailesi mükemmel değil. Mutlaka ki bir takım problemler oluyor. Ama biz hani e, bugüne kadar getirebiliyoruz bu problemleri. Yani biz böyle büyüyüp kocaman yetişkinler olarak gözüküyor olabiliyoruz ama içimizde aslında yaralı bir çocuk taşıyabiliyoruz ve bu yaralı çocuk en çok ne zaman ortaya çıkar biliyor musunuz? Gerçekten büyük şeyleri gerçekleştirebilme eşiğinin başında bu yaralı çocuk ortaya çıkar. Çünkü orada büyük bir eylem vardır burada. Büyük bir değişim vardır. Bir şey yaratıyorsunuz, bir şey başlatıyorsunuzdur. Mesela gerçekten çok sevdiğiniz bir insanla ya da aşık olduğunuz bir insanla bir ilişkinin başlangıcıdır bu. Ya da ilişkinin ilerleyen aşamaları da olabilir tabii ki. Ama genellikle yaralı çocuk sizi durdurmak için o bilinçaltından dışarı çıkar. Ya da mesela çok büyük bir girişim başlatacaksınızdır. E, Ya da yeni bir ortama gireceksinizdir mesela. Atıyorum mesela çocukluğunuzda okul ortamında dışlanmış bir çocuk olabilirsiniz. Ya da etrafınızdaki mesela ya da aileniz mesela ne bileyim kardeşlerinizle problemleriniz olabilir. Her türlü şey olabilir. Kuzenleriniz tarafından mesela kabul edilmemiş olabilirsiniz. Ya bir sürü şey olabilir. Mesela o tanışma evresinde o küçük yaralı çocuk bir anda ortaya çıkar. Sinir eder sizi, anladın mı? Anladınız mı? Yani bu bir anda nereden çıktı bu? Her şey çok yolundaydı. Nereden çıktı? Seni geri plana itmeye çalışır. Hani sen bir şeye başlıyorsun, bak bu güzel gidecek gibi gözüküyor. Seni heyecanlandırıyor ama bak burada da bir yaralı bir çocuk var. Ya tekrar böyle olursa der size mesela. Ama şimdi önemli olan önemli olan bunu kabul edebilmek. Bunu herkesin yaşadığını kabul etmek. Aynı zamanda herkeste bu var. Ve bu bir savunma mekanizmasıdır. Yani bunu kabul edebilirsek karşımızdaki insanlarda da bu durumun var olduğunu, bizde sadece bize özel olmadığını, hepimizin içinde yaralı ya da iyileştirdiğimiz, iyileştiremediğimiz taraflarımız olduğunu. Yani insanı insan olarak kabul edersek ya da mesela bir eyleme, bir işe başlıyoruz. Tamam mı? O işi başlatan insanlara bakın. Çok mu mükemmellerdi? O başlangıcı yapan insanlar çok mu mükemmellerdi? Hayır, değillerdi. Onların da içinde o yaralı çocuk vardı. Bir sürü problemleri vardı. Çok mu paraları vardı? Hayır. Hayır, hepsinin yoktu. Çok mu sağlıklılardı? Hayır, değillerdi. Çok mu kabul edilmişlerdi? Hayır. Ama hani bir şeyleri gerçekleştirebilmek için bundan çok daha fazlası gerekir. Yani ilk başta yeteneği geliştirebilecek azim, inanç ve disiplin gerekir. Yani bütün bu yollardan geçmiş, bizden önceki yaşamlarda, bizden önceki insanlara baktığımızda bütün bu yolları geçmiş bir sürü insan var. Yani yalnız başımıza değiliz. O yüzden burada yapmamız gereken şey şu aslında. Şimdi şekil değiştiren kartı gelmiş. Bunu olumlu olarak bir okumak istiyorum. Şimdi farklı bilinç seviyelerinde dolaşma becerisi, her şeydeki potansiyeli görme yetisi. Şimdi bunun gölge niteliği olarak size söylediği şey de şu. O andaki kişisel gündemimize hizmet eden herhangi bir imgeyi yansıtmak. Şimdi şöyle bir durum var. Demin de bahsettiğim gibi bu o güzel, sizin için çok özel şeyin gerçekleşme anında beyin kendini savunmaya alıyor ve mesela şekil değiştiren herhangi bir imge derken çocukluk imgesini yansıtıyorsunuz demek istiyor aslında. Bir anda şekil değiştiriyorsunuz ve küçük bir çocuk haline geliyorsunuz. Sizi durduran şey, sizi yapmak istediğiniz konuda aklınızdaki soruyla alakalı olarak gerçekleştirmek istediğiniz konuda
daha geri planda tutan şey de bu oluyor aslına bakarsanız. Hani zor. Bunu yapmak zor. Oraya gitmek zor. Bunu başarmak zor diyorsunuz ve bazı şeyleri hani aslında hiç zor olmayan şeyleri kendi kafanızı zor hale getirip e, yük yaratıyorsunuz kendinizde. Direkt hani kabuğuna çekilmek istiyor. Çünkü bir değişiklik var orada aslında. Çünkü daha öncesinde adım atmadığı bir yere adım atacak olan bir kişi var. Bilmediği bir yer orası. O yüzden de korkacak. Ne yapacak? Korkunca ne yapacak? Küçük bir yaralı çocuk haline gelecek. Çünkü aslına bakarsan ilk korktuğu yer o çocukluk anıydı. İlk korkuyu deneyimlediği yer orası olduğu için, orada çözülmemiş bir blokaj olduğu için de oraya gelecek. Şimdi bunu buradan nasıl çıkabiliriz? Çünkü gerçekten çok yüksek bir potansiyel görüyorum burada ben ve zaten büyük arkanaların son kartı dünya tamamlanma kartı geldi. Sorunuza cevabım evet bu arada. Çünkü hani zaten bu olacak. Ama bunu zorlaştırma diyor sana. Kafandaki sorunun cevabı evet. Yani ne istiyorsan bunu zaten gerçekleştirmek için atman gereken adımları atmışsın. Çok yüksek bir potansiyele sahipsin ve hani güzel haberler yolda. Evet geliyor. Bunu hani bu gerçekleştirme evresinde ve gerçekleştirdikten sonra da kendine eziyet etme. Kendine nasıl eziyet etmezsin? Bak burada ilahi sistemin yönlendirmeleri var. Dua et kartı ve meditasyon yap kartı geldi. Şimdi ben size bunu söylüyorum. Şekil değiştiren, siz direkt çocukluğunuza dönüyorsunuz çünkü. Ama sizin aslında farklı farklı bilinç seviyeleriniz var. Siz yetişkin bir insansınız. Hani bunu bu bilinç seviyesinden kendinizi aslında bunu aşmış olduğunuz bir bilinç seviyesini, o frekansa, o enerji alanına tekrardan çekebilirsiniz. Bunu büyük bir kolaylıkla yapabilirsiniz. Kendinizi sıkıştırmayın. O çocuk, o yaralı çocuk arketipinin içerisine o anda sıkıştırmayın. Tekrar kendinize bilinç sıçraması yaşatabilirsiniz. Çünkü zaten onu yaşamıştınız. Zaten o bilinç sıçramasını yaşamıştınız. Tekrar o ana geri dönmemek için meditasyon yapmanız ve dua etmeniz tavsiye ediliyor size. O sessizlik anında. Çünkü kendi yüksek benliğinizin rehberliğini de çok net bir şekilde, çok daha net bir şekilde duyacaksınızdır. O size asla kötü konuşmaz bu arada. Bunu neden yaşadığınızı, buradan nasıl çıkacağınızı söyleyecektir. Onu içsel bilgilerinizle zaten anlayacak kapasiteye sahip bir grup görüyorum ben burada. Bu şekilde yani arkadaşlarım. Sizin açılımınız böyleydi. Gerçekten hani sorunuzun cevabına evet diyorum. Sadece bunu kendiniz için ilerleyen zamanda da evetten sonrasında da zorlaştırmamanız için bir takım önerilerde bulunuyorum. Daha fazla içsel bilgelerinize güvenmekle alakalı olarak ve neyin neden kaynaklandığı ile alakalı olarak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Selam arkadaşlarım. Selam ikinci deste. Aklınızdaki soruyla alakalı olarak. Şimdi aldığım enerji özellikle yüreğindeki işi yapla alakalı. Yüreğindeki işi yap ve önderlik et mesajları geldi size. Yani özellikle burada iş kurmak isteyenler, kurmuş ancak hani ilerleme süreciyle alakalı kendinden çok emin olamayan kişilerin açılımı diye tahmin ediyorum. Hani benim sürecim nasıl ilerleyecekle ilgili bir soru olabilir. Kafada şüpheler olabilir. Bunun sebebi direkt hırsızlık kartıyla çıkıyor burada karşımıza aslında bakarsanız. Ya sizin yapmak istediğiniz iş sanırım böyle daha özgür bir şekilde kendinizi ifade edebileceğiniz daha spiritüel bir alan olabilir diye düşünüyorum. Rahip ve yıldızlar kartıyla özellikle hani yıldızlar kartı yüksek bilinç seviyesini ifade eder bize aslına bakarsanız. Kozmik bilinç seviyesini ifade eder. Böyle bir bilinç seviyesinde olan bir insan var ve güneş enerjisi potansiyelini çalıştırıyor. Yani güneş kartı tarotun
en yüksek enerjili, en güçlü kartıdır ve çok yüksek bir potansiyelle bu liderlik özelliğinizi çalıştırıyorsunuz aslına bakarsanız. Ancak her insanda olduğu gibi içinizde bir takım blokajlarınız var. Bunlarla ilgili şüpheleriniz var. Ama öncelikle ben bundan biraz daha bahsetmek istiyorum. Çünkü hani rahip kartı burada önemli. Bunu okumak istiyorum mesela size. Spiritüel taahhütleri kolaylaştırır. Spiritüel enerji için bir kanal işlevi görür diyor. Yani burada enerjisel şifa çalışmaları yapıyor olabilirsiniz. Astroloji ile tarotla ilgileniyor olabilirsiniz. Çeşitli meditasyon uygulamaları ya da daha farklı çeşitli şifa yöntemleri uyguluyor olabilirsiniz. Yani uygulayıcı konumuna gelmiş bir insan ya da gelmek isteyen bir insan olabilirsiniz. Ancak sizin kafanızdaki şüphe şundan kaynaklı. Daha önceki süreçlerde enerjinizin çalındığını düşünüyor olabilirsiniz. Yani enerji hırsızları, sizi kullanan, manipüle etmeye çalışan insanlar, enerjinizi çok fazla çalan, almak isteyen insanlar. Yani atıyorum bir ilişki içerisinde alma ve verme dengesi olmalıdır. Bir örnekle açıklamak gerekecekse. Yani biz bir hizmet veririz. Bunun karşılığında bir para alırız. Değil mi? Ama şimdi mesela karşı taraf işte ben mesela sizin işinizin değeri binken mesela size bunun yarısını vermek istiyor ve sizden de yine binlik bir potansiyel bekliyorsa, yani 1000 yerine 500 veriyorsa mesela, ama sizin hizmetinizi kat be kat fazlasını istiyorsa bunun karşılığında ve bununla ilgili bunun doğal bir durum, doğal bir süreç olduğuyla alakalı da sizi manipüle edip enerjinizi çalmaya çalışıyorsa, evet, hani burada büyük ağır bir karma var demektir. Yani belki de siz alma verme dengesini tam olarak kurmakta zorlanan bir grupsunuz. Olabilir. Zaman daha önceki süreçler, yani bu sadece bir örnekti. Ticari bir örnekti sadece. Bu her türlü meseleyle alakalı olabilir. Yani arkadaşlık ilişkilerinizde de bu şekilde olabilir. Mesela siz sürekli karşı tarafın dertlerini dinliyorsanız, sürekli dinliyorsanız, zor zamanında yanında oluyorsanız, o sizi böyle bir negatif çöplük gibi kullanıyorsa, mesela sürekli dertli olduğunda gelip bütün negatifi üzerinize yüklüyorsa, ya da öfkeli olduğunda gelip bütün öfkeyi size yüklüyorsa ve siz hani bunun karşılığında bunu yapmakla ilgili, yani bunu yapmasıyla alakalı bu süreci normalleştiriyorsa ve siz de bunun karşılığında mesela size bir şey anlatamıyorsanız, o insana fazla sizi dinlemiyorsa, verdiğinizin karşılığını alamıyorsunuz demektir ister istemez. Yani negatifi veriyor sürekli. Hiç doğru düzgün pozitif vermiyor. Hani siz mesela kötü bir durumunuz oluyor, anlatmak istiyorsunuz, anlatamıyorsunuz. Karşı taraf sizi dinlemiyor. Sürekli sizin enerjinizden çalmak istiyor. Sürekli almak istiyor ama hiç vermek istemiyor. Şimdi böyle insanlar da var. Bu çeşitli örnekler. Yani bu örnekleri tabii ki kafanızda çoğaltabilirsiniz. Farklı olabilir ama söylemek istediğimi umarım anlamışsınızdır. Yani bunun dengesini sağlayamamakla ilgili bir korku. Korkudan çok aslına bakarsanız öfke var sizde sanırım. Çünkü Kılıç Şövalyesi de bunu gösteriyor. Hani ben vermek istemiyorum artık gibi bir öfke. Bununla ilgili ani çıkışlarınız olabilir mesela. Çünkü bu mesela enerjetik alana bir müdahaledir bu. Bu hırsızlık olayı. Hani bunun tekrar yaşanmasını istemiyorum diyor olabilirsiniz mesela. Hani ben bir şey yapacağım, önderlik edeceğim, kalbimdeki işi yapmak istiyorum. Bununla ilgili çok güçlü bir potansiyel hissediyorum kendimde. İşte gerekli içsel rehberliklerimi aldım. Başlangıcımı yapmak istiyorum ama işte ilerleyen süreçte mesela böyle bir şeyle karşılaşırsam ve bunun engelleyemezsem bu dengeyi nasıl kuracağım? Çünkü ben yani yüksek
rütbeli bir iş yapmak istiyorum. Çünkü bir alanınızda lider olacaksınız belli ki. Tabii ki böyle şeyleri düşünmeniz de çok normal. Yani bu direkt şeytana giriyor çünkü. Hani şeytanla hırsızlık kartlarını ikisini matchleyebiliriz arkadaşlar. Burada çok yüksek bir potansiyel veriyor sizin için. Ve hani burada tılsım altılısıyla birlikte aslında diyor ki hani alma verme dengesi. Verdiğin kadarını alacaksın, aldığın kadarını vereceksin. Hani bunun dengesinin gözetebilecek bir potansiyelde olduğunuzu, bakın burada 2 tane de büyük arkanamız var. Hem de misler gibi çok yüksek enerjileri var. Hani bunu sağlayabilirsin diyor. Hani boş yere bu kadar öfkeye çalıştırma. Bunun dengesini kurabilecek kadar hani ruhsal seviyesi yüksek bir insansın. Bunun dengesini kurabilecek seviyede bir insansın. Çünkü hani enerjin güneş enerjisi gibi pırıl pırıl parlıyorsun. Yıldız enerjisi gibi pırıl pırıl parlıyorsun. Hani bunu ilerlediğin yolda tabii ki mutlaka ki bir takım dengesizlikler olur ki şeytan kartı buraya geliyorsa bu enerji sizi etkiliyor demektir. Hani hala etkisi devam ediyor demektir. O yüzden de hani yapmak istediğiniz başlangıçlarda diyeceksiniz ki ben güneşim kardeşim, bunu böyle üstüne koyuyorum diyeceksiniz. Bunu ekarte edebilecek gücü sahipsiniz. Bu şekilde. Sizin açılımınız bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.